Who are you? My name is Bond. James Bond. Gizli ajanlar zekidir. Hızlı arabalar kullanırlar ve ustaca araştırma çalışmalarıyla düzenli olarak dünyayı kurtarırlar. En azından Ajan 007 James Bond şimdiye kadar bize bu şekilde tanıtıldı. Homeland gibi daha yeni yapımlarda resim sanki biraz daha farklı görünüyor. Peki bu efsanenin temelinde yatan ne? Gizli servislerin sadece bir kurgudan ibaret olmadığı açık. Bir Rus muhalif siyasetçi olan ve 20 Ağustos 2020'de zehirlenen Navalny olayından bu yana gizli servisler hakkında rapor yazılmıyor ve spekülasyonlar yapılmıyor. Peki ama gerçekte ne oluyor ve nasıl çalışıyorlar? Hangi ajanlar ülkelerinin tarihini değiştirdi ve onlara öldürme ruhsatını kim verdi? Bu videoda işte tam olarak da bu soruyla ilgileniyoruz. Birinci bölüm. İstihbarat teşkilatları nedir? Bilgi güçtür. Eski çağlardaki insanlar da bunun farkındaydılar. Bu nedenle gizli ajanların binlerce yıldır insanlık tarihine damgasını vurmasına şaşmamak gerek. Ne de olsa siyasi, askeri ve ekonomik bilgiler tarihteki yöneticiler için olduğu kadar günümüzdekiler için de her zaman çok değerli olmuştur. Hele bu bilgiler kamuya açık değillerse. Gizli bilgilere vakitlice ulaşabilmek, zaferi ya da yenilgiyi, zenginliği ya da yoksulluğu, hatta en kötü durumda bir kişinin ya da bütün bir halkın yaşamını ve ölümünü belirleyebilir. Gizli servisler bilgileri elde eder, toplar, değerlendirir ve bir ülkenin hükümetine ya da kendisini görevlendiren kurum ya da kişilere sunar. Elbette istihbaratın farklı türleri de vardır. Bazıları diğer ülkelerden bilgi alır, başka bir deyişle yabancı ülkelere yöneliktirler. Yani dış istihbaratla uğraşırlar. Diğerleri ise kendi ülkelerinde yaşayan ve o ülkeye zarar vermek isteyebilecek kişiler hakkında bilgi toplar. İstihbarat servislerinin planlanan suçları ve eylemleri daha gerçekleşmeden önce tespit etmesi beklenir ve böylece onları önlerler. Ayrıca diğer ülkelerdeki krizleri de erken aşamada tespit etmeleri gerekir ki en iyi ihtimalle krizler önlenebilsin ve doruğa ulaşmasın. Tüm bunlar aslına bakılırsa meşru hedefler. Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Gizli servislerin çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bu fikir sizi ürkütüyor mu? Bir gizli servis teşkilatını diğerlerinden farklı mı değerlendirirsiniz? Aşağıdaki yorumlara düşüncelerinizi yazmaktan çekinmeyin. Her neyse, biz videomuza devam edelim. Gizli servisler ne zamandan beri var? İşte bu soru bizi ikinci bölüme getiriyor. Tarihteki ilk gizli servisler. Berlin'de bulunan Alman Casus Müzesi'ne göre antik çağın ilk büyük imparatorluklarının zaten resmi gizli servisleri vardı. Mısırlılar Yeni Krallık döneminde M.Ö. 1550 ile 1070 yılları arasında casuslar görevlendirmiş ve onları Firavun'un gözleri olarak adlandırmışlardır. Ancak rakipleri de casusluk yöntemlerini kullanıyordu. M.Ö. 1275'teki Kades Savaşı'nda Hititler Mısır Firavunu II. Ramses'i düşman casusları ve sahte mesajlarla pusuya düşürmeyi başarmış ve böylece savaşı kazanmışlardır. Pers kralı Büyük Kiros için bilgi toplayan ajanlara atıfta bulunarak onun çok sayıda gözü ve kulağı olduğu söylenir. Yunanlılar ve Romalılar da istihbarat araçlarına güvenirlerdi. Romalılar casusluk işinin ne kadar önemli olduğunu özellikle M.Ö. 218 yılında öğrenmişlerdir. O dönemde Hannibal, Trebia Savaşı'nda Roma kampını casuslarına izlettirmiş ve böylece Romalılara karşı savaşı kazanabilmiştir. Tarihten bir başka örnek daha vermek gerekirse, İncil'de
yalan söylemeyeceksin denmesine rağmen Orta Çağ'da bazı din adamları bunu pek ciddiye almazlardı. Rahip ya da keşiş olarak yaptıkları işlerin yanı sıra Avrupa'nın hükümdarları adına da ajanlık yapıyorlardı. Din adamlarının sahip oldukları koşullar casusluk için idealdi. Katolik Kilisesi'nin Avrupa çapında hepsi ortak bir kurye sistemiyle birbirine bağlı olan psikoposluk ve manastırlardan oluşan bir teşkilatlanma ağı vardı. Böylece gizli bilgiler kolayca sınır ötesine taşınabiliyordu ve sıradan halkın aksine din adamları okuma yazma biliyorlardı ve birkaç dil konuşabiliyorlardı. Dolayısıyla pek çok gizli kapı ve dehlizler rahip kılığındaki casuslara açıktı. Ancak bu casus rahipler bunu daha çok bir ek iş olarak yaparlardı. Tam zamanlı bir iş olarak casusluk mesleği ne zaman başladı? Muhtemelen 15. yüzyıla gelene kadar değil. Çünkü o zamanki ajanların çoğunun başka meslekleri ve görevleri vardı ve casusluk sadece bir yan işti. Rahiplerin yanı sıra tüccarlar ve gemiciler de casusluk yapıyordu. Bu durum 16. yüzyılda Kraliçe 1. Elizabeth ile birlikte köklü bir şekilde değişti. Kraliçeyi Papa'nın suikastçılarından korumak için devlet sekreteri Francis Walsingham ilk modern ajan zincirini oluşturdu. Karmaşık bir casus ağı sayesinde 1. Elizabeth'e yönelik birçok suikast girişimi engellenebilmişti. Örneğin siyasi muhaliflerin şifreli olarak yazılmış mektuplarını ele geçirip deşifre ederek. Ama bu konuda İngiltere yalnız değildi. Fransa'da da mektuplar okunmaktaydı. Kardinal Richelieu, Kabine Noir yani siyah oda diye adlandırılan diplomatların ve siyasi açıdan şüpheli kişilerin yazışmalarını takip ediyor ve okuyordu. Böylece Kardinal Richelieu profesyonel posta gözetiminin temellerini attı. Birçoğumuzun muhtemelen Assassin's Creed filminden tanıdığı siyah oda, mektupların gizliliğini koruma konusunda çok katı kuralları olmayan bir postaneyi ifade eder. Bilgiler toplanır ve aktarılır. Bu arada Viyana'da bu casusluk sistemi 1716 ile 1848 yılları arasında Gizli Numaralar Bürosu tarafından mükemmelleştirildi. Ancak gizli servislerin istihbarat kaynakları elbette sadece postadan ibaret değildir. Peki o dönemin casusları başka hangi yöntemleri kullanıyorlardı ve gizli servislerin teşkilatlanmaları ve çalışmaları tarih boyunca nasıl değişti? Açıkçası bugün sadece bir siyah odayla bu kadar başarılı olamazsınız. Böylece geldik 3. bölüme. Yani istihbarat servislerinin yöntemlerine. Casusluk faaliyetlerinin nedenleri zaman içinde pek fazla değişmemiştir. O zaman da günümüzde de daha önce de söylediğim gibi bilgi gücün temelidir. Bu gücü korumak için dünya üzerindeki neredeyse tüm devletler hala gizli servislerine ve casusluk teşkilatlarına güvenmekteler. Ancak gizli servisler sadece gücü korumak için kullanılmıyor. Temel görevlerinden biri de planlanan suçları ortaya çıkarmak ve saldırıları daha gerçekleşmeden önlemektir. Bu her zaman böyle olmuştur. Ancak evrim geçiren şey ajanların kullandıkları yöntemlerdir. Gizli ajanlar eskiden en fazla konuşmaları dinler, şüphelileri gözlemler ve mektupları ele geçirirken 19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen yeni teknolojiler ve icatlar gizli servislerin işleyişini neredeyse tamamen değiştirdi. Telgraf, telefon ve fotoğraf tamamen yeni bir şekilde bilgi toplamayı mümkün kıldı. Örneğin ajanlar ve uydular üzerinden görüntüleme işlemleri yoluyla çekilen fotoğraflar gibi. Veri aktarımı da artık saniyeler içinde gerçekleşmekte. İstihbarat merkeziyle yapılan kısa bir telefon görüşmesi
planlanan bir saldırıyı engellemek için yeterlidir. Böylece tek bilgi kaynağı olan insan, deyim yerindeyse öneminin bir kısmını kaybetmiş oluyor. Ajanların bu yeni çalışma yöntemlerinin ne kadar etkili olabileceği her şeyden önce İkinci Dünya Savaşı sırasında görüldü. Naziler savaş zamanı düşmanlar tarafından fark edilmeden telsizle gizli mesajlar gönderebilmek için meşhur Enigma şifreleme makinesini kullanmışlardı. Alman ordusu Wehrmacht, rotor ve anahtar olarak adlandırılan bu makine ile gizli radyo mesajlarını göndermeden önce kodlara dönüştürmeyi ve aldıktan sonra tekrar dekode etmeyi başarmıştı. Bu şekilde savaşın gidişatı için hayati önem taşıyan bilgiler, düşman kulak misafiri olsa bile tehlikesiz bir şekilde aktarılabiliyordu. Makinenin yenilmez olduğu düşünülüyordu ve sonunda bilindiği gibi yenildi. İngiliz servisi başlangıçta Enigma'nın önemini hafife almıştı. Bu arada Enigma kelimesi Yunancadır ve bilmece anlamına gelir. Ancak İngilizler bile sonunda makinenin muazzam gücünün farkına vardılar. Bunun üzerine istihbarat mensupları gece gündüz oturup Alman telsiz mesajlarının şifresini kırmak için uğraştılar ve sonunda İngilizler bu son derece karmaşık olan kodlama sistemini çözmeyi başardılar. Böylece savaşın sonraki seyri önemli ölçüde etkilendi. Görüldüğü gibi istihbarat servislerindeki insan gücü elbette öneminden hiçbir şey kaybetmemiştir. İngilizler Enigma'yı çözerek örneğin Alman ordusunun Kuzey Afrika'daki savaş planlarını öğrenebildiler. Sonuncu ve 4. bölüme geldik. Soğuk Savaş yılları. Soğuk Savaş ajanların en parlak dönemiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha yeni çıkılmıştı. İşte gizli servislerin gerçekten yükseliş devri bundan sonra yani Soğuk Savaş sırasında başlar. Süper güçler ABD ve Sovyetler Birliği'nin ajanları karşı tarafın planlarını bozmak için defalarca büyük casusluk operasyonları başlattılar. Öte yandan batılı ve doğulu casusların bağlı oldukları devletler askeri stratejileri öğrenmek ve diğer tarafı zayıflatmakla ilgileniyorlardı. Öte yandan hükümet güçleri bilgiyi her şeyden önce tek bir şey için kullanmak istiyordu. Kendi ideolojilerinin gücünü korumak ve güçlendirmek. Her iki süper güç de bunu başarmak için son derece acımasız davranıyorlardı. Hala da öyle davranıyorlar. Gizli servislerle ilgili bazı fikirlerin tarih boyunca masum bir kurgu olarak kalmadığını daha önce söylemiştim. Bunu bir örnekle açıklayayım. ABD Gizli Servisi CIA, Küba lideri Fidel Castro'ya en az 8 kez suikast girişiminde bulundu. Bunu yapmak için Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Castro'nun en büyük zafiyeti olan Havana prolarından yararlandı. Zehirli proların yardımıyla Küba Devlet Başkanı ortadan kaldırılacaktı. Bütün bunlara ek olarak CIA, Fidel Castro'ya ölümcül bir hastalık bulaştırması beklenen zehirli bir dalgıç kıyafeti geliştirdiği de iddialar arasında. Ama tüm suikast girişimleri de başarısız oldu. Kendi ifadesine göre Kübalı komandante toplamda yaklaşık 638 suikast girişiminden kurtulmayı başarmıştı. Ancak Doğu blokunun gizli servisleri de cinayet işlemekten çekinmiyordu. Bunun en tanınmış örneği 7 Eylül 1978'deki Şemsiye suikastidir. O gün Bulgar rejim karşıtı Georgi Markov'a Londra'daki Waterloo Köprüsü otobüs durağında elinde şemsiye olan birisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle Markov sağ kalçasında küçük bir sızı hissetti ve kısa bir süre sonra yüksek ateşe yakalandı. 4 gün sonra da Markov kalp yetmezliğinden öldü. Peki ne olmuştu? Otopsi Markov'un ölümüne dair tüyler ürpertici bir açıklama getirdi. Doktorlar Markov'un kalçasında Hint yağı bitkisinin tohumlarından üretilen rizin zehri enjekte edilmiş bir plastik kapsül buldular. Uzmanlar bu zehirli kapsülün
Markov'un bacağına bir şemsiye üzerinde özel bir teknik kullanılarak enjekte edildiğinden şüpheleniyordu. Ama bu eylemin arkasında kim vardı? Markov ölümünden kısa bir süre önce Sovyet gizli servisi KGB'den şüphelenmişti. Scotland Yard'dan gelen yeni kanıtlar bunu birisinin tek başına yapmadığını, bir suikast ekibinin iş başında olduğunu gösteriyor. Suikastin beyninin Markov'u KGB ile birlikte ortadan kaldıran Bulgar gizli servisi olduğu söyleniyor. Peki ya zehirli şemsiye? Son bulgulara göre cinayet silahı şemsiye değildi. Bunun yerine Bulgar-Rus gizli ajanları Georgi Markov'u öldürmek için muhtemelen daha küçük ve etkili bir silah kullandılar. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere gizli servislerin yaptığı pek çok iş gizli kalmaktadır. Daha doğrusu ilk etapta belirsizdir. Hangi suikastin arkasında hangi gizli servisin olabileceğine dair sayısız spekülasyon yapılıyor. Peki belki bu doğrudur ama belki de bu söylentiler kendi çıkarlarını korumak isteyen başka bir gizli servis tarafından yayılmıştır. Gerçeği ortaya çıkarmak dün olduğu gibi bugün de zor. Soğuk Savaş döneminde Almanya'da gizli ajanlar ve casuslar iş başındaydı. O dönemde bölünmüş olan Berlin, sayısız casusun rol aldığı önemli bir tiyatro sahnesiydi. 1950'lerde Doğu Almanya'da farklı ülkelerden 10.000'den fazla casusun gizli görevde olduğu tahmin ediliyor. Casuslar için en önemli yer Berlin'deki Glienicke Köprüsü'ydü. 1960'larda ajanlar burada değiş tokuş edilirdi. Amerikalılar yakaladıkları casuslara doğuya geri gönderir ve karşılığında kendi ifşa olmuş ajanlarını alırlardı. 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden ve Doğu blokunun dağılmasından sonra uluslararası gizli servislerin görevleri önemli ölçüde değişti. Bugün örneğin ekonomik casusluk gizli servislerin en önemli alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak uluslararası terörizmle mücadele de en geç 11 Eylül 2001'den bu yana gizli servis teşkilatlarının ana görevlerinden biri haline geldi ve kamuoyunun dikkatini güçlü bir şekilde üzerine çekti. Bu arada ajanların çalışma yöntemleri de değişti. İnternet muhtemelen gizli servislerin işini büyük ölçüde kolaylaştırmakta. Bir ülkenin vatandaşları hakkında hassas verileri toplamak ve saklamak daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi kişisel verilerin korunması gibi yasal konulara girmek istemiyorum. 2013 yılında eski CIA çalışanı Edward Snowden aslında pek çok ülkenin bunun yaptığını ifşa etti. Snowden, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın ya da kısaca NSA'in otomatik kitlesel gözetim uyguladığını kamuoyuna açıkladı. Bunu yaparken de dünya çapında bir skandala neden oldu. Pek çok insan gizli servislerin çalışmalarının bugün hala ne kadar geniş kapsamlı ve etkili olduğunun farkına ilk kez bu ifşaat skandalı sayesinde vardı. Bu gizli servislerin imajını genellikle kamuoyunun dikkatini çeken skandallardan ya da kamuoyuna yansıyan soruşturma aksaklıklarından olumsuz şekilde etkiledi. Elbette doğal olarak gizli servislerden suç işlemek yerine suçu önlemeleri ve krizleri engellemeleri beklenir. Bu videoda olağanüstü bireysel eylemlerden ve suikast girişimlerinden bahsettim. Böyle bir videoda gizli servislerin tam bir tarihçesini vermek mümkün değil. Bu çok kapsamlı olurdu. Bu nedenle konuyu bazı dönemler ve eylemlerle sınırlandırdım. Tek tek konularla ilgileniyorsanız kendi araştırmanızı yapabilir veya yorumlarda o konulardaki video isteklerinizi gönderebilirsiniz. Casusluk, devletlerin güçlerini kurmak ve sürdürmek ile ilgilidir. Ama aynı zamanda suçları önlemek ve gizli planları ortaya çıkarmak da görevlerinin arasındadır. Casusluk teşkilatlarının yöntemleri o kadar çok yönlüdür ki bu videonun sınırlarını patlatabilir. Kesinlikle bugün bile aramızda gizli ajanlar bulunuyor.
Belki de farkında olmadan bile bazılarını tanıyorsunuzdur. Kimsenin nasırına basmak istemem ama belki siz de onlardan birisiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.